Aşağı yukarı 461 kişi olmuş. Başlayalım. Evet, işte. En azından yani tüm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam elimizden geldiğince işte 1-2 saat boyunca, daha önce de yapmıştık bunun benzeri bir YouTube yayını. Buna benzer gene sorular var. Sizin aklınıza takılan şeyleri yazmışsınız. Twitter'dan gördüm ben. Bunlarla ilgili elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Aslında bu yayını hazırlamaktaki en büyük etken, Cuma günü ya da Perşembe günü bir grafik çizdim. Silverline grafiği. Ve grafiğin altına şunu ilave ettim. Dedim ki hisse brüt takasta. Bunu burada alırsanız bugün satamazsınız. Altında belki birçok brüt takas nedir sorusu geldi. Şimdi sürekli olarak belirli yayınlarda okuyoruz. Borsaya son zamanlarda büyük bir küçük yatırımcı akını var. Parayı bulan, krediyi çeken, arabasını satan herkes burada. 2 Böbreğini milyon, satan bile vardır ya, böbreğini satan. 2 milyon yatırımcı olmuşuz. Bunların 1,3 milyonu yeni. Of. Birçok şeyi doğru düzgün bilmiyoruz. Uygulamada şu anda herkes doğru yapıyor. Bakın, uygulama konusunda kimsenin hatası yok. Çünkü ne alırsak kazanıyoruz. Hangi hisse senedine girersek girelim %3, 5, 10 hatta ardı ardına tavanları izliyoruz. Kazanan daima haklıdır. Şimdi kimseye sen yanlış yapıyorsun desen de inandıramazsın. Ta ki işler terse dönene kadar. Benim bu yayını hazırlamaktaki amacım size temel bazda birkaç dikkat etmeniz gereken noktaları anlatmak. Bilmediğiniz veya eksik bildiğiniz veya yanlış bildiğiniz konularda birkaç sizlere bilgi vermek, eski bilgilerinizi tazelemek, elimizden geldiğince yardımcı olup vakit kalırsa işte birkaç hisse senedi grafiği nasıl çiziliyor? Çok soru gelmiş. Neye dikkat edelim? Bunların üzerinde birkaç paylaşım yapıp yayınımızı sonlandırmak. İnşallah sizlere faydalı olan bir yayın olur. Öncelikle buraya katılanların büyük çoğunun hisse senedi piyasalarında işlem yaptığını varsayarak bu sohbeti devam ettireceğiz. Hani aranızda mutlaka başka emtialarda veya Viyop'ta, ıvırda zıvırda işlem yapanlar vardır ama onlara da faydalı olacaktır. Hisse senedi nedir? Önce buradan başlayalım ki konunun özünden itibaren devam edelim, gidelim. Zaten lafı da açacaktır. Hisse senedi bir şirketin ortaklık payıdır arkadaşlar. Ülkemizde anonim şirket statüsünde bulunan şirketler belli bir şartı sağladıklarında, belli bir olgunluğa eriştiklerinde sermaye piyasalarına açılırlar. Hatta bazen SPK zoruyla açılmak zorunda bırakılırlar. Bu şirketler kurulum aşamasında 5 ortakla başlayıp, anonim şirketlerden bahsediyorum, hisse senetlerini paylara bölerler ve bu 5 ortağa pay edilir. Bu 5 ortak şirkete sermaye koyar. Bunun adına da ödenmiş sermaye denir. Şirketin zaman içerisinde kazandığı paralarla birlikte hepsinin toplamına da öz sermaye denilerek başlanır. Hisse senedi sahiplerine belli haklar verir. Bu haklar kardan pay alma hakkı ilk öncelik. Yani sizin anlayacağınız tabirle temettü hakkı. İkincisi tasfiyeden pay alma hakkı. Şirketlerde belli bir ömre sahip kuruluşlardır. Bazıları kurulurlar, gelişirler, büyürler. Belli bir süre sonra şirket hayatına son verir. İşte elinizde bulunan hisse senedi bu şirketin kaba tabiriyle ölümü anında, tasfiyesi anında size belirli pay alma hakkı verir. Şirketin ana parası, gelirleri, giderleri toplanır, borçları çıkarılır. Kalan para o günkü piyasa değeri üzerinden satışlardan sonra elinizde bulunan paylara bölünerek, toplam pay sayısına bölünerek bir tasfiye hakkı doğurur size. Elinizdeki hisse senedi size bedelsiz hisse alma hakkı sunar. Sermaye arttırımlarında birazdan o konuya da değineceğiz. Sermaye arttırımı nedir? Kaç çeşit yapılır? Nelerdir? Yeni pay alma hakkı tanır. Rüçhan hakkı yani. Genel kurula katılma hakkı verir size. Oy hakkı verir. İnceleme ve denetleme hakkı verir. Aynı zamanda da bu şirketin her şeyine ortak olduğunuzu, karına ortak olduğunuz gibi zararına, borcuna da ortak olduğunuzu size ifade eder. Sık sorulan sorulardan bir tanesi de işte hisse senetlerinin değerleri konusunda. Bunlarda
2-3 çeşit değer vardır. Bir tanesi nominal değer arkadaşlar. Şirket kurulum aşamasında bütün hisse senetleri eğer özel bir yüküm bulunmazsa nominal değer denen 1 TL. Bütün şirketlerin bugün 500 liraya, 1500 liraya, 2500 liraya aldığınız hisse senetlerinin dahi kasada duranların üzerinde nominal 1 TL yazar. Ama bunun diğer bir değeri vardır. Piyasa değeri. Bu da bizim ikincil piyasalar olarak tabir ettiğimiz borsa piyasalarında alıp satarken kullandığımız, fiyatlar üzerinde etki ettiğimiz, bazen düşüşünü bazen yükselişlerini gördüğümüz piyasa değeri. Bir de defter değeri vardır bunun. Şirketin muhasebe kayıtlarına göre hazırlanmış defter değeri, yani teçhizatı, ekipmanı, arsası hepsinin toplamı, nakitleri, alacağı borcun çıkarılır. Hisse senedi sayısına bölünür. Bir de defter değeri olarak bu bulunur. Bir şirkete ortak olduğumuzda maalesef hani konunun başında da dedik ya, kazanan hep haklıdır. İçi boş, 5 kuruş etmeyen hisseler aldılar, yürüdüler. Onlar da olan arkadaşlar şu anda kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Çok kazanan oldu mu? Evet. Paramı 100 bin liradan 500 bin yapan, 1 milyon yapan, bunların hepsi güzel şeyler ama benim hep söylediğim şey şu: eğer bir emtiada, bir sermaye piyasasında bir yerde işlem yapıyorsanız anlık kazançlardan ziyade size orta ve uzun vadede hem sabit getiri sağlayabilecek hem de paranızı kaybetme riskinin önüne geçebilecek yatırımlarda bulunmanız. Sabit tweet'te bir yazım var. Şirketleri temel analize göre değerlendirin, teknik analize göre de zamanlamayı yapıp alın diye. Nedir temel analiz? Bir şirketin içinde dışında, alacağında borcunda ne var ne yok hepsini öğrenebileceğiniz bir analiz yöntemi. Eski yorumlarımda çok söylemişimdir veya eğitimlerimde de çok anlatmışımdır. Ben temel analize çok inanan bir insan değilim derim. Neden diye sorduklarında da 2015 yılında borsada yaşadığımız bir olay aklıma gelir. Onu anlatırım. Normal bir şirket olan XX şirketi, ismi çok önemli değil, Mayıs ayında, 2015 yılının Mayıs ayında sabah bir kap haberiyle açıldı. SPK buna bir uyarı gönderdi. Dedi ki sen sermayenin birçoğunu kaybetmişsin. Öz sermayen erimiş. Bu şekilde devam edersen seni koddan çıkaracağız. Şimdi koddan çıkartma da şu anda birincil, ikincil piyasalar diye giden piyasalar var. Birincil piyasalar şirketlerin arz piyasaları. Büyük yatırımcılara, yeni yatırımcılara arz edildi. İkinci piyasalar bizim şu anda işlem yaptığımız piyasalar. Bir de gözaltı pazarı, eski tabirle gözaltı pazarı var, işte inceleme pazarı var, bilmem ne. Seni de ana pazardan atacağım. Yani şu andaki tabirle ana pazarda, yıldız pazarda işlem gören hisse senedini seni atacağım, finansallarını düzelt dedi. Hisse senedi tam 3 veya 4 gün taban gitti arkadaşlar. Örneğin 4 liraydı. 2,5-3 liraya kadar düştü. Taban. Şirketin patronu çağırdı ortakları. Konunun başında söyledik ya 5 ortaktan oluşur diye anonim şirketler. Çağırdı ortakları. Atın bakalım dedi pamuk ellerinizi cebinize. Sermayeyi arttıracağız. Tahsisli sermaye artırımı yapacağız dedi. Tahsisli sermaye artırımı da şirket ortaklarından, ana ortaklardan alınan pay veya patronun kendi cebinden koyduğu para. Bu şirkete bu sermaye artırımı, yani tahsisli sermaye artırımını kapabildirdiler. Bu ise arka arkaya 6 tane 7 tane taban gitti. Yani benim nazarımda aslında temel analiz patronun parası kadar olan bir şey. Çünkü oluruna bıraksalardı belki şirket koddan çıkaracaktı, belki batacaktı, belki kapanacaktı ama herkes kendi cebinden elini cebine atarak sermayeyi koydu. O şirket bugün 10-15 lira seviyesinde işlem görüyor o zamandan bu zamana. Yani temel analizi de doğru kullanmak lazım. Bunu yapabilmek için bilançonun bazı kalemlerini incelememiz lazım. Onları da size burada anlatacağım. Sıklıkla sorulan sorular ve benim bu eğitimi yapma amacımdaki brüt takas nedir ne değildir konusuna şöyle kısaca bir değineyim. Brüt takas dediğimiz olay arkadaşlar, hisse senedinin aynı gün içerisinde alınması ama satılamaması. Örneğin X hisse senedini bugün alabiliyorsunuz. Fakat bu hisse senedinde eğer T1 varsa, T biliyorsunuz muhasebe kavramında zaman olarak geçer. T gün, yani T1 bir gün veya T2 2 gün. Bunu eğer brüt takas varsa, kap haberlerinde bunu verirler zaten. Bu hisseyi o gün alıp satamazsınız. Ertesi gün satabiliyorsunuz. T1 varsa. T2 varsa 2 gün sonra satabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu tarz hisseleri alıp satarken kullandığınız parayı da
o T süre içerisinde tekrar değerlendiremiyorsunuz. Yani bugün X hisse senedini aldınız brütte. Yarın sattınız. Buradan hesabınıza geçen 10 bin lira parayı bir sonraki gün kullanabiliyorsunuz. Brüt takas budur. Bu tarz hisselerde işlem yaparken dikkatli olmak gerekir. Benim uyguladığım yöntem şu şekilde, yani riski azaltmak adına, hisse senedi brüt takastaysa, grafiği hoşuma gittiyse ben bunu mümkün mertebe kapanışına yakın almaya çalışıyorum ki risk saatim, dakikam azalsın. Ertesi günde ters bir durumda hisse senedinden bana çıkma şansı sağlasın. Brüt takastaki hisseyi sabahleyin aldığınızda 8 saat içerisinde veya akşam seans kapanışına kadar, saat 16.05'e kadar, özür diliyorum, 18.05'e kadar her türlü inayetlik, takla, dümbelek dönüyor. Taban oluyor, tavan oluyor, %20'den %10'a düşüyor, bilmem bir şeyler çeviriyorlar. Bu brüt takas olayını bize yararı olsun, yani küçük yatırımcılara yararı olsun diye aldılar ama zaten hissenin tahtasını elinde bulunduran adam bunu istediği şekilde kullanıyor. Brüt takas onların işine yaradı, bizim işimize yaramadı. Brüt takas olayı da bu. Sık sorulan sorulardan bir tanesi de sermaye arttırımları ile ilgili. Bedelli iyi midir, bedelsiz iyi midir, tahsisli nedir? Buna da şöyle kısaca bir değinecek olursak arkadaşlar, bir şirketin finansal olarak devamlılığını sağlaması için, ihtiyaçlarını parasal olarak karşılaması için birkaç yol var. Bunlardan bir tanesi borçlanmak. Bankalara borçlanmak veya büyük kurumlardan borç almak. Diğeri öz varlıklarından karşılamak. Yani elindeki öz sermayesini hisse senedine dönüştürerek bedelsiz sermaye arttırımına gitmek. Bir diğeri de bedelli sermaye arttırımı. Yani ortaklara müracaat edip biz ortaklardan, o hisse senedini elinde bulunduran kişilerden sermaye akımı sağlamak. Aynı zamanda bedelli sermaye artırımının içerisinde bir de tahsisli bölümü var. Bu tahsisli de yine ortaklardan alınan bir para, ancak tahsisli sermaye artırımında biz küçük ortaklara, yani elinde hisse senedi bulunduranlara değil de yükümlülük şirketin ana ortaklarına, patronu veya kuruluştaki yer alan ilk 4-5 ortağa yüklenerek sermaye akımının sağlanması. Bunlardan hangisi avantajlıdır, hangisi dezavantajlıdır derseniz, şirketlere dışarıdan banka yoluyla sağlanan borçlanma daha avantajlı. Çünkü neden derseniz, borcun faizini vergiden düşebiliyor şirketler. Ancak bazen çok büyük yatırımlar yapmak gerekebiliyor. Bazen borçlanmış şirket artık öyle hale gelmiş ki borçlarını çeviriliyor. Bunu sağlayabilmek için de mecbur olarak ya bedelli ya tahsisli sermaye artırımına gidiyor, eğer bedelsiz yapma potansiyeli yoksa. Şirket yatırım yapacaksa, öz varlıklarında da mevcut parası varsa bedelsiz sermaye artırımı yoluna gidiyor. Bedelsiz sermaye artırımı yoluna gitmeden önce size kısaca bedelli ve tahsisliği anlatayım. Ondan sonra bedelsiz potansiyeli hesaplamayı anlatayım. Çünkü bazen öyle sorular geliyor ki hiç kasasında kuruş parası olmayan şirketlerin bedelsiz vereceğine inandırılmış yatırımcılar var. Bedelli sermaye artırımı nedir? Elinizde bulunan hisse senedinin şirketin açıklamış olduğu, genellikle 1 TL üzerinden kullandırılır bu bedelli sermaye artırımına ait lotlar, ama geçmişte Galatasaray hisse senedinde biz bunu 70 liradan 40 liradan kullandırdıklarını gördük. Tamamen şirketin uhdesinde olup %99'u 1 TL nominal bedelle size yeni hisse senedi verilmesiyle şirkete kaynak sağlanmasıdır. Bedelli sermaye artırımı iyi midir, kötü müdür sorusunun cevabını sadece size kapa bildirilen izahname verir. Şirketler bedelli sermaye artırımına geçmeden önce, bunu yapmadan önce bir izahname hazırlamak zorundadırlar. Bedelliyi neden yaptığını açıklarlar orada. Bedelliden gelecek olan parayı şu kalemlere harcayacağım diye belirtirler. Bu izahnameyi düzenleyip SPK'ya, yani Sermaye Piyasaları Kurulu'na gönderirler. Sermaye Piyasaları Kurulu'nun da bunu 45 gün yasal süre içerisinde incelemesi, karara bağlaması gerekir. Bazen bu süreç uzayabilir eksiklerden dolayı, yeni taleplerden dolayı, ama yasal süresi 45 gündür. Bir şirket bedelli sermaye artırımına başvurduysa izahnnameyi hazırlayıp kapa gönderir. Sonuçlama süresi 45 gündür. Burada bize düşen şu: bedelli iyi midir kötü müdür sorusunun cevabı izahnamededir. Açıp onu okumanız gerekir.
İzahnamede bu bedelli sermaye artırımının neden yapıldığına işaret edilir. Siz bunu okuyarak bunun iyi mi kötü mü olduğunu anlarsınız. Şirketin geçmişine bakarak bugüne kadar kar etmiş mi, zarar etmiş mi, şirket ortaklarıyla kar payı paylaşmış mı, paylaşmamış mı, bunlara bakarak karar verebilirsiniz. Bir şirket rutin olarak her yıl, örneğin spor kulüpleri sürekli olarak bedelli sermaye artırımı yaparlar. X, Y, Z diye ayırmıyorum. Hepsi birbiriyle aynıdır. Bunu da borç karşılamak için yaparlar. Bu bedelli size kısada hiçbir şey kazandırmaz. Ancak şirketin izahnamesinde geleceğe yönelik yatırımlarda kullanmak üzere ibareleri varsa, yatırımların küçük yatırımcılardan gelecek paranın hangi kaynaklara aktarılacağı açık açık izah edilmişse, yatırımda mı, Ar-Ge'de mi, teknoloji transferinde mi, borç ödemede mi vesairesi, bunlara bakarak siz bu sermaye artırımının iyi mi kötü mü olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Hiç kimseye danışıp sormadan. Hep söylüyorum, okuma özürlüyüz, okumuyoruz. En büyük sorunumuz o. Gördüğümüzü uyguluyoruz ama inceleme sıkıntımız var. Sermaye artırımının diğer bir yolu tahsisli. Yani para alarak sermaye artırımının diğer bir yolu tahsisli sermaye artırımı. Bunu da şirket ortaklarının ana ortak kısmından karşılıyorlar veya patronun kendisinden karşılıyorlar. Neden yapıyorlar derseniz, geçmişte bunu biz genel hisse senedinde gördük. Şirketin patronu kendisi hisse senetlerini, yanlış hatırlamıyorsam rakam olarak 35 milyon lira vererek kendisi aldı. Sermaye artırımına gidiyorum dedi. Kapa izahnameyi gönderdi. Yatırım yapacağım şu bu dedi. Kabul edildi ve tamamını patron kendisi aldı. Genel hisse senedinde. Hatta genel hisse senedi o zamanlarda 1.70 civarı bir rakamdan işlem görüyordu. Bundan 2 yıl önce verdiğim eğitimlerin hepsinde genel hisse senedini anlattım. Patronun sermaye artırımını yaptığını, tahsisli olarak yaptığını, tahsisliden gelen tüm lotları kendisinin aldığını ve Gerel'in 1.70'lerde kalmasının mantık olarak imkansız olduğunu anlattık. O Gerel, yanlış hatırlamıyorsam, bugünlerde 8 lira. Geçmişte eğitimime katılan arkadaşlar bu anlatımlarımı çok çok iyi hatırlayacaklardır. Bir diğer sermaye artırımı ise bedelsiz olan. Bu da yine şirket öz kaynaklarını kullanarak, kendi iç kaynaklarını kullanarak, değerleme artışları yaparak, değerleme artışı nedir dersiniz? Üretim yapan bir firmanın elindeki arsa, bina, teçhizatları yeniden değerlemesi veya know-how olan, fikri hakları olan şirketlerin bunları yeniden değerlemesi gibi ellerinde bulunan varlıkların bedellerini tekrar değerleyerek bunları sermaye artırımı yoluyla şirketlerine lot vererek dağıtması. Herkes şunu der, işte bedelli kötüdür, bedelsiz iyidir. Ya bedelsiz de bana göre çok iyi bir şey değildir. Eğer şirket yatırım yapmıyorsa, iç kaynaklardan karşıladığı parayı veya benden aldığı bedelli parasını bir yatırımda kullanmıyorsa ne bedelli ne de bedelsiz iyidir. Çünkü bedelsiz de benim parama el koymak gibi bir şey. Çünkü konunun başında anlattık ya, hisse senedi sahibiyseniz kardan pay alma hakkınız var. Size ödemediği kar paylarını, yedek akçelerin hepsini bir hesapta toplar, öz sermaye oluşturur bunlar. Sizin hakkınız olan parayı size para olarak değil de, al kardeşim sana kağıt veriyorum, karşılığı da şu kadar paradır deyip dağıtmasın. Yani sen bana para ver, niye kağıt veriyorsun deme hakkına da sahibiz. Bedelli bedelsiz potansiyeli nasıl hesaplanır derseniz, bedelli potansiyel hesaplama diye bir şey yok. Bu bedelli potansiyeli şirketin ihtiyacına göre belirleniyor. Ancak bedelsiz potansiyeli hesaplamanın şöyle bir yöntemi var. Bunu not alın, işinize mutlaka yarar arkadaşlar. Çünkü yıl 2013 veya 2014 Galatasaray lig bedelli yaptığı 420 TL'li fiyatları gördüğü zamanlardaki bir bedelli bedelsiz muhabbeti vardı. O zamanlarda birkaç forumda dolaşıyoruz böyle. Herkes Galatasaray bedelsiz yapacak, bedelsiz yapacak. Bir şirketin arkadaşları bedelsiz yapabilmesi için şu şartları sağlaması lazım. Burada görmüş olduğunuz öz kaynaklar kaleminde para olması lazım. Buranın mutlak surette artı olması lazım. Bazı şirketler açıp baktığınızda bu eksidir. Özellikle spor kulüpleri demiştim ya. O günlerde bahsettiğim şirketin öz kaynakları ekside. Hani hiçbir şey bilmiyorsan aç bilançoyu, öz kaynaklara bir bak. Sana dağıtabilecek bir şey var mı? Yok. Ödenmiş sermayesi
öz kaynaklardan düşük olmalı ki bedelsiz potansiyeli taşısın. Nasıl hesaplanır derseniz bu örnekteki hisse senedi Otokar. Bunun da biliyorsunuz işte bedelliydi bedelsizdi muhabbetleri var. Kısaca hesap makinesini elimize alıyoruz. 1 milyar 7 milyon 343 bini. Bu rakamdan yani şu bahsettiğim öz kaynaklar rakamından ödenmiş sermayeyi çıkarıyorsunuz. Eksi diyorsunuz 24 milyon. Ödenmiş sermaye nedir diye sorarsanız arkadaşlar şirketin kasasına ortaklar tarafından taahhüt edilen ve yatırılmış olan sermaye olarak işletmede kullanılan para. Ödenmiş sermayeyi çıkarıyoruz. Geriye kalan rakam 983 milyon 343 bin. Bunu da yine 24 milyona bölüyorsunuz. Eşittir dediğimizde 40.97. Bu çıkan rakamı da 100 ile çarptığınızda size Otokar hisse senedinin bedelsiz bölünme potansiyelini veriyor. Benim bulduğum rakam %4097. Yani yarın Otokar hisse senedi bir karar alsa ben bedelsiz sermaye arttırıyorum dese %4097 olarak size bedelsiz verme potansiyeli var. Ama kimse bunu kesin %4097 olarak algılamasın. Potansiyel farklı şeydir. İstenen bölünmesi gereken rakam farklı şeydir. O da şu şekilde %4097 yapmaz. %100 yapar, %200 yapar, %500 yapar. Mesela %7500 veya 8000 civarıydı Kartonsan'ın bedelsiz potansiyeli. Yanlış değilsem o günlerde. Kartonsan %3600 mü 3400 gibi bedelsiz verdi. Otokar'da hesapladığınızda hesaplamayı tekrar anlatayım. Öz kaynaklar kaleminden ödenmiş sermayeyi çıkarıyorsunuz. Ortaya çıkan rakamı tekrar ödenmiş sermayeye bölüyorsunuz. O bulduğunuz rakamı da 100 ile çarpıyorsunuz. Çıkan sonuç size o hisse senedinin bedelsiz sermaye artırımı potansiyelini veriyor arkadaşlar. Buna ilave bazı rakamlar da olabiliyor. Sermaye düzeltmesi farklarını ilave ediyorlar. Yedek akçe ayrılır bilirsiniz şirketlerin ileride kullanması için, zor durumda kalması için. Bunların belli bir yasal süreleri vardır. 5 yıl, 10 yıl gibi. Bu süreler sonunda bu paralar öz kaynaklara aktarılır. Yeniden yedek akçe ayrılacağı için. Belli bir değerleme yapılır. Örneğin elindeki makine, teçhizat, arsa değerlemesi yapılır. Fiyatı 100 milyondan 200 milyona çıkar bunların. Bu da öz kaynaklara aktarılır. Bu rakam daha da büyüyebilir. Şirketin inisiyatifindedir, muhasebe değerlendirmesindedir. Ama kabaca size birisi gelip de arkadaş Otokar bedelsiz bölünecekmiş dediğinde ya bunun potansiyeli neymiş bir öğreneyim diye baktığınızda öz kaynaklar kısmından bunu rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Yani bir gün size birisi çıkıp da öz kaynakları ekside olan bir hisse senedini bu bedelsiz potansiyel taşıyor diye yutturmaya kalkmasın. Açın bilançoyu, öz kaynaklar, ödenmiş sermaye işlemlerini yapın. Potansiyel var mı yok mu kendiniz tespit edin. Hazır bilançoyu açmışken bazı konulara değinelim. Bilançolarda dikkat edilmesi gereken olaylar. İlk kalem bilançoda dönen varlıklar kalemi. Bu kalemin her 3 ayda bir, bunlar çünkü bilançolar 3 aylık süreçlerde yılda 4 defa verilir. 1 çey, 2 çey, 3 çey, 4 çeyi duymuşsunuzdur. Otokar'ın mesela 4. çeyrek dönen varlıkları 3 milyar 178 milyon. Bir önceki 2.900, bir önceki 2.700. Bu bana şunu ifade ediyor. Dönen varlık demek şirket kasasında bulunan parası, stokları, malı mülkü, senedi, alacağı borcu hepsinin çıkan rakamından dönen varlıklarını buluyorsunuz. Bir de aşağıda duran varlıklar var. Bunların çok değişmesi bir şey önem ifade etmez. Çünkü elindeki teçhizat, makine sürekli değişmez. Ama bu şirkette biz bunun da artarak devam ettiğini görüyoruz. Burada 2 tane rakam var arkadaşlar. Şu yeşillerle. Bakın bilançonun zaten önemli kalemleri renklendirilmiştir. Biz yatırımcılar kolay bulalım, anlayalım diye. Kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler. Ben genellikle temel değerlendirmesini yaptığım şirketlerde kısa vadeli yükümlülüklerin biraz daha az olmasına dikkat ediyorum. Çünkü kısa vadeli yükümlülük dediğimiz olay 12 ay vade içerisinde yapılması gereken ödeme.
Otokar büyük bir şirket. Kısa vadede 2 milyar 126 milyon borcu var, yani bir yıl içerisinde ödenmesi gereken, ama bu bunu çevirebilecek kapasitede bir şirket. Diğer şirketlerde temel analiz yapmaya başladığınızda mutlak surette kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadeli yükümlülüklerden az veya çok olduğuna dikkat edin. Genellikle kısa vadeli yükümlülükler daha az olan şirketler daha olumludur. Uzun vadeli yükümlülükler kısmındaki kalem ise şuradaki. Bu da şirketin bir yıldan daha uzun vadede ödemesi gereken rakam olarak ifade edilir bilanço okurken. Ben bunun daha fazla, kısa vadeli yükümlülüklerin daha az olmasını evla buluyorum. Muhasebede de bu böyledir. Kısa vadeli borcu az olan şirketler bunu daha kolay çevirebildikleri için rahat rahat işlem yaparlar. Öz kaynakları ve ödenmiş sermayeyi anlattık size. Şurada bir kalem daha var arkadaşlar. Benim dikkat ettiğim kalemlerden bir tanesi de budur. Esas faaliyet karı ve zararı. Eğer bir şirketi temel olarak değerlendirmeye alıyorsanız esas faaliyet karının olmasına dikkat edeceksiniz. Önceliğiniz esas faaliyet karı olması. Bu da şu, esas faaliyet karı demek şirketin ana iş kolundan elde ettiği gelirler. Yani Otokar hisse senedi ana iş kolundan bu yıl 4. çeyrekte 635 milyon lira kar yapmış. Otobüs yapmış, tank yapmış, top yapmış, zırhlı yapmış. Esas faaliyetten bunları satmış ve 635 milyon kar elde etmiş arkadaşlar. Devam ediyorum tekrar. Şirketin esas faaliyet karının artış göstermiş olmasına temel olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dalgalanmalar olabilir. Ekonomiye bağlı olarak düşer, yükselir ama bunların belli bir marjda olması lazım ki olumsuzluk yaratmasın. Bir dönem zarar etmiş, bir dönem kar etmiş şirketler pek gerçekçi olmuyorlar. Bunlar genellikle muhasebe kalemlerini SPK'ya uydurmak zorunda kalıyorlar. Şöyle ki sermaye piyasalarına arz olmuş şirketlerin belli bir bilanço dönemi boyunca zarar etmemeleri, arada birkaç defa kar etmeleri lazım. İşte bunu sağlamak adına bazen bilanço kalemlerinde oynayarak bu şirketler karlıymış gibi gösteriliyor. Aslında ortada kar falan yok. Bizim gördüğümüz Otokar'ın geçen yıla göre karını, yani şu 2019-12 aylığa göre karını neredeyse %50 arttırdığı, bilanço dönemleri içerisinde de 25 milyondan başlayarak 220, 374, 635 milyona doğru karla gittiğini, yani esas faaliyet karını çalışma süresi boyunca bir yıllık dönemde arttırdığını görüyoruz. Şirketin mutlak suretle esas faaliyet karı olması lazım arkadaşlar. Bu size nerede lazım olur? Bazen zarar eden rutin bir şirket bir anda bakarsınız pat diye kar açıklar. Bilanço kalemlerini incelediğinizde esas faaliyet karı yoktur. Ama orada bir madde vardır. Arsa satmıştır, fikir hakkı satmıştır, başka bir şeyleri satmıştır. O dönem kar göstermiştir. Bunlar olumlu değil arkadaşlar. Bir şirket eğer faaliyetleri devamlı ve düzgünse esas faaliyet karı olmalıdır ve bu esas faaliyet karı da devamlı olmalıdır. Bazı ekonominin geçiş dönemlerinde azalmalar, artışlar olabilse de standart olarak bize faydası olacak şirketlerin esas faaliyet karının rutin olması gerekmektedir arkadaşlar. Bilançoyu kısaca özetledik. Şimdi yine sık sık sorulan sorular var. İşte lot sayısı nedir? Lot sayısı sığ olan şirketler nasıl belli olur? Vesaire vesaire. Otokar hisse senedinde yine şöyle baktığımızda arkadaşlar piyasada fiili dolaşımda 6 milyon 600 bin lotu olduğunu görüyoruz. Kabaca bir Kartonsan, bir Konya Çimento, bir Egean tarzında bir şirket olduğunu görebiliyorsunuz. Lot sayısı sığdır bunun. Bakın mesela size şurada Garanti Bankası'nda açayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Garanti Bankası'nın fiili dolaşımdaki lot sayısı 2 milyar 103 milyon. Gayet volatildir. Seans içerisinde istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Endeksin çöküş veya çok hızlı yükseliş dönemleri dışında bu hisse senedinin kolay kolay taban olduğunu da görmezsiniz.
Belli bir rutini vardır. Günlük %3-5 yükselse de %3-5 düşer. Bu çerçevede hareket eder. Volatil bir hisse senedi 2 milyon lot hisse sayısı vardır. Mesela bir otokar 6 milyon lot sayısına sahiptir. Mesela Konya Çimento'ya bakalım. 700 bin lot sayısı varmış fiili dolaşımda. Oldukça sığ bir hissedir. Bazen lot sayısı çok olup sığ olan hisseler vardır. Bunlara da şöyle bir örnek vereyim ben size. Bakın arkadaşlar, Çimentaş hisse senedinin fiili dolaşımda 2 milyon 152 bin adet lot sayısı vardır. Ama aslında takasına baktığınızda Çimento hisse senedinin işte sığ olmayan bir lot sayısı olan 56 milyon 829 bin 667'ye ulaştığını görüyorsunuz. Bunun sığ olmasındaki sebep Garanti Yatırım'ın elinde bulundurduğu 54 milyon lot. Satmaz, almaz, hiçbir şeye kımıldamaz. Bu lot elinde durur. Bu geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 99 milyon civarındaydı. Toplam 100 milyon lot tarzı bir lotu vardı bunun. Bu lot sayısı çok olup fiili dolaşımdaki sayısı 2 milyon olarak sığ hale getirilmiş bir şirket. Benzer bir uygulamayı geçmişte Aslan Çimento'da yaptı. Hatta OYAK o zaman dedi ki ben bunda volatiliteyi artıracağım. Piyasada 600-700 bin lotu vardı. 700 bin daha kote ediyorum dedi. Aldı 700 bin daha kote etti. Ama ne bir tek lot sattı ne bir tek lot aldı. Aynı çimento hissesinde olduğu gibi 54 milyon lot elinde ama fiili dolaşımda 2 milyon lot var. Lot sayısına baktığınızda yüksek bir lot sayısı olmasına rağmen bu hisse senedinin sığ olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani lot sayısı düşük olan 3-5 milyon lota kadar olan hisse senetlerine biz sığ olarak söz ediyoruz arkadaşlar. Mesela burada bir Atex vardır. Yine bu da sığ hisse senedi. 4 milyon civarı lot sayısı vardır. Bu hisse senedinin hareketlerinden de zaten anlarsınız. Mart ayına baktığınızda fiyatı 8 lira civarında olan Atex sığ olmasının avantajıyla, sığ olması neden avantaj sağlar? Bu tarz hisse senetlerini çok düşük meblağlarla istediğiniz rakamlara götürebilirsiniz. Örneğin 32 milyon lira parası olan bir kişi şu anda borsada 8 liradan Atex hisse senedini 40-50 seviyelerine kadar taşıyabilirdi de rahat rahat da taşıdı. Topladığı malı aldı götürdü. Nereden döner, ne zaman döner biz bilemeyiz ama bu tarz hisse senetlerinde özellikle son bir yıl içerisinde aşırı derecede fiyatlanmış hisse senetlerinde işlem yaparken mutlak suretle kendinize belirli bir kar marjı koyun. Mutlak suretle kendinize belli bir stop seviyesi koyun arkadaşlar. Çünkü bu hisse senetlerini hepsi için genel olarak konuşuyorum BIST için inanılmaz rakamlara gitti hisse senetleri. Mesela bundan 10 ay 11 ay önce veya 1 yıl önce 2-2,5 lira olan bir Ütopya bugün 42 lira. %200 gitmiş. Bunu buraya götüren güç para. Bütün hisse senetleri için geçerli bu. Garanti Bankası'nı da 6,5'tan alıp 11 liraya götüren güç para. Otokar'ı da 130'dan alıp 400'e götüren güç para. Atex'i de 8'den alıp 50'ye götüren güç para. Bu para bir gün kar yeterli dediğinde artık elindeki malı satmaya başlar. Satmaya geçer. Kar yeter dediği yerde de en son alıcıda mal kalabilir. Sizden ricamız alacağınız hisse senetlerini en kötü ihtimalle şöyle açın bir grafiğine bakın arkadaşlar. Grafik ne diyor? Hisse senedi nereden nereye gelmiş? 3 liradan 33 liraya gelen hisse senedinin tekrar 33 liradan 8-10 lira seviyesine veya 15 lira seviyesine kadar düşebileceğini de hesabını yapın. Bunu anlattığımızda biz bazı arkadaşlara ya işte ne aldıksa kazandık, hisse senetleri gidiyor. Evet şu anda herkes haklı, herkes kazanıyor ama bir gün işler tersine döndüğünde, ortalık yangın yerine döndüğünde çok feryat eden olacaktır, olur. Bu sebeple mutlak suretle kendinize dikkat edin. Şimdi burada şirket detaylarında size bazı anlatmak istediğim şeyler var. Nedir, ne değildir kalemler. Burada FK, PDD'de, DD, Beta, EBITDA diye birkaç kalem var. Bunların ne anlama geldiklerini ben size
izah edeyim, anlatayım. Hacı abi sesim geliyor değil mi benim? Ortalık bir anda sessizleşti. Bir 5 dakika bir ara vereceğim arkadaşlar. Bir su içip geleceğim. Ondan sonra tekrar devam Sesin edeyim. geliyor. Ha, tamam o zaman. Bir 5 dakika sonra devam edeceğim. Hemen geliyorum. Evet, tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi şirket kartındaki bulunan bazı şeyleri inceleyelim, anlatalım. Ne anlama geliyor? Bunları açıp baktığınızda en baştaki kalem FK, fiyat karlılık oranı olarak adlandırılıyor. Burada şirketin elde etmiş olduğu hisse başına kar. Bazen kap haberlerinde duymuşsunuzdur işte X hisse senedi hisse başına 3 lira, 5 lira, 10 lira gibi kar açıkladı. Şirketin hisse başına açıklamış olduğu kar rakamıyla fiyatının birbirine bölümü bize fiyat karlılık oranını veriyor. Elimizdeki hisse senedindeki fiyat karlılık oranı 15.6 Otokar hisse senedi. Yani son bilançoda elde etmiş olduğu 635 milyon lira karı lot sayısına bölmüşler. Net karı. Hisse başına düşen karı bulmuşlar. Fiyatını da bu kâra bölerek yani 401.80'i de bu hisse başına düşen kâra bölerek FK'yı 15.6 olarak bulmuşlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken nedir? FK'sı mümkün mertebe düşük hisse senetleri daha olumlu bulunur. Yani bir hisse senedinin FK kısmında işte 30 lira, 35 lira, 30, 35, 40 gibi rakamlar yazıyorsa bu hisse senedinin piyasa değerinin yani ikinci piyasalarda bizim işlem yaptığımız piyasalarda biraz daha gerçek olması gereken değerlere göre, karlılığına göre yüksek fiyatlandığını gösterir. Benim bundaki standart rakamım 11. 11 ve altındaki FK oranları benim için uygun oranlar. Yani temel analizine bakacaksın hisse senedinin FK'sının 11 veya altında olmasına dikkat ederim. Hatta 2-3 civarı FK'lar bulunmaz nimettir. Şu anda var mı hiç bilmiyorum o tarz şirket kaldı mı? Çünkü
Hepsi aşırı fiyatlandığı için FK oranları da bayağı bir yükseldi. İkinci kalemde yazan, yani şu kısımdaki yazan değerimiz piyasa değeri, defter değeri. Defter değeri nedir diye sorarsak, bir şirketin muhasebe kayıtlarına göre edinilmiş değerleri. Şimdi şirketlerin iki tane değeri vardır diye bahsetmiştik. Bir tanesi sizin defterlerde, muhasebe kayıtlarında işte makineniz 3 lira, efendime söyleyeyim arsanız 5 lira gibi yazılan değerler üzerinden hesaplanan değer vardır. Bir de gerçek değeri, yani cari değeri vardır. Bir makineyi o gün şartlarında satarsanız 3 lira değil de 2 lira çıkar. Arsanızı 100 liraya almışsınızdır ama zaman içerisinde arsa değerlenmiştir, bina değerlenmiştir. 100 liradan değer 500 liraya çıkmıştır. İşte bu defter değeriyle farklılıklar gösterir. Bizim yine burada dikkat edeceğimiz konu hisse başına düşen piyasa değeri. Yani 401 liraya şirketin defter değeri, muhasebe kayıtlarında gösterilen hisse başı değerinin bölünmesi. Bu da elimizdeki hisse senedinde 9.57 lira olarak öngörülmüş. Yalnız piyasa değeri defter değerine bakmanın şöyle bir sakıncası var arkadaşlar. Enflasyonun yoğun olduğu dönemlerde çok yanlış sonuçlar verir. Çünkü muhasebe kayıtlarında enflasyonist dönemlerde istediğiniz kadar büyük rakamlarda oynama yaparsanız hiç kar olmayan şirketler çok yüksek karlılıklarla bir anda bilanço kalemlerinde yer alabilir. Defter değeri, az önce bahsettiğim olay, hisse senedinin normalde olması gereken, muhasebe kayıtlarına göre olması gereken değer. Yani bugün biz defter değeri üzerinden işlem yapacak olsak, Otokar hisse senedinin şu andaki defter değeri, muhasebe kayıtlarına göre hisse başına değeri 41 lira 97 kuruş. Bizde ne kadar? Piyasa fiyatı 401 lira 80 kuruş. Yani defter değerine göre şu anda 9.57, yaklaşık 10 kata yakın fazladan fiyatla işlem görüyor. Burada bir EBITDA var. EBITDA da şu, şirketlerin genellikle karlılıkları hesaplanırken faiz ve vergi düşüldükten sonraki kar hisse başına bölünerek bulunur. EBITDA içerisinde ise faiz ve vergi vardır. Bu oran zaten diğerine göre biraz daha yüksek çıkar. Bize ne faydası var? Ben EBITDA'yı hiç kullanmıyorum. Çünkü benim için asıl olan şirketin elde ettiği net kar. Şirketler borçlanarak, yani aşırı derecede borçlanarak bazen vergiden düşürdükleri borç ödemelerini, borç faizlerini daha doğrusu vergiden düşürdükleri için karlılık daha yüksek çıkabiliyor. Bu da bizi yanıltıcı oluyor. Yani bir şirketin 100 milyon lira vergi kullanan şirketle aynı emsaldeki 50 milyon lira özür diliyorum, vergi kullanan dedim. 100 milyon lira kredi kullanan aynı sektördeki bir şirketle 50 milyon lira kredi kullanan aynı sektördeki bir şirketin EBITDA'ları farklı çıkar. Karlılıkları farklı çıkar. Çünkü bir tanesi faizin vergi avantajından faydalanır. Faizi vergiden düşerek karlılığı daha yüksek gösterir. Kısa vadede borçlu şirketler daha karlı görünseler de orta ve uzun vadede şirket borçlulukları başlarına iş açar. Sonra bize dönüp pamuk eller cebe yaparlar. Burada bir kalem daha var. Beta. Bir şirketin betası nedir diye sorarsanız size şunu söylerim. Risk primi. Betası risk primi. Eğer bu beta değeri 1 ise bir şirkette, bu şirketin o yıl içerisinde size sağlayacağı kazanç yasal faiz oranı civarında olacaktır. Beta değeri sıfırın altında olan şirketler bize şunu ifade eder. Bu şirketler piyasaya göre hareket etmezler. Yani betası 0.50, 0.60 olan bir şirketin piyasa ne yöne giderse gitsin kendi başına hareket edebilme kabiliyetine sahip olacağını bilmemiz lazım. Şayet beta 1 üzerindeyse bu da bize şunu anlatıyor. Bu şirket piyasa hareketlerine daha duyarlıdır. Yani endeks düşerken birin üzerindeki betaya sahip şirketler endekse uyarlar. Endeksle birlikte hareket ederler. Endeksle birlikte düşerler. Endeksle birlikte çıkabilirler. Eğer beta sıfırın altında bir rakama tekabül ediyorsa, sıfırın altındaysa risk primi bu şirketin endeksle tamamen bağımsız olarak hareket edebilir. Yeri gelir endeks düşerken çıkar. Yeri gelir endeks çıkarken düşebilir. Beta'da size Hani bunu şu anlatıyor. mahalleye yanarken saçlarını tarayanlar mı? Çok yaşa Hacı abi. Yani örneğin şuradan mesela endeksin cuma günü 0.50 puan düştüğünde bakalım Kozan'ın betası neymiş?
Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Kozaltı'nın betası 0.65. Endeks Cuma günü 0.50 puan düşmüş. Viyop 1.62 düşmüş. Kozal hisse senedi 131 lirayı gördü. %7-8 gibi prim yaptı. Yani endeksi takmam ben diyor. Beta size bunu anlatsın. Yani bir şirkette işlem yapacağınız zaman eğer beta katsayısı yüksekse bu hisse senedinin şirketin piyasa koşullarında endeks piyasasının hareketlerine daha çok duyarlı olabileceğini bilin. Betası düşük şirketler daha çok kendine münhasır, kendi başına iş yapan şirketler olarak öne çıkmakta arkadaşlar. Kartlardan da okumayı bitirdiğimize göre bedelli bedelsiz sermaye arttırımını da anlattık. Bakalım tweetimizin altındaki sorularda neler var? BIST 100 görüşleriniz nelerdir? Kısa, orta, uzun vadeli hisse seçimlerinde nelere dikkat etmeliyiz? BIST yorumlarını en sona doğru bırakalım. Saat daha 8.30. 1-2 saatimiz daha var. Sizlerle birlikte Allah nasip ederse. Temel ve teknik analizde zamanlamanın öneminden bahsetmiştiniz. Arasında ne fark var? Kullandığınız günlük trade ve yatırım stratejileri, AKD takas analizi. Arkadaşlar ben AKD takas analizine bakmıyorum. Yani şunu da söylüyorum sıklıkla. Kimin alıp kimin sattığını, kimin neden alıp neden sattığını bilmiyorsam takaslar benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ancak Merrill'i takip ediyorum ben işlemlerinde. Çünkü Merrill genellikle gün içi al-sat yapıyor gibi görülse de bununla ilgili de bir soru vardı. Merrill'e nasıl dikkat etmeliyiz diye. Merrill iki şekilde işlem yapıyor bizim piyasalarda. Bir tanesi robot işlemler. Sıklıkla görürsünüz, her tahtada görürsünüz. Aklınıza gelebilecek bütün tahtalarda işlem yapar. Bazen arkadaşlar diyor ki ya diyor adam alıyor zararına satıyor. Totale baktınız arkadaşlar. Bu adam 500 hisse senedinin 400'ünde işlem yapıyorsa 100'ünde zararına satıyor görünse de bunların 300'ünde kademe duyarlı robotu sayesinde karla satıyor ve totale baktığınızda para kazanıyor. Yani biz hep şunu yapıyoruz borsada. Hisseyi aldım 3 liradan 2 liraya düştü. Zarardayım. Başka bir hisse de alsaydım bunun yanında o da 5 liradan 8 liraya gitseydi totalde 1 lira karım vardı. Merrill'in yaptığı da buna benzer bir şey. Her tahtada işlem yapıyor. Merrill'in robotu 2-3 kademelik hareketlere duyarlı. Aşağı ve yukarı yönde. Hiç fark etmiyor. Yukarı yönde hareketi gördüğünden de atlıyor tahtaya 3-5 kademeye yüzlerce bin, milyonlarca lot alıp satıyor bir anda. Garan'da, Akbank'ta, THY'de veya diğer hisselerde hızlıca işlem yapıyor. Sizin belki 10 kademe gitsin kâra satayım dediğiniz yerde 3 kademeyi bulduğunda yapıştırıp geçiyor tahtayı veya bir anda işler tersine döndüğünde 10 liradan aldığı malı 9.96-9.95'ten boşaltıp çıkıyor. Siz diyorsunuz ya zararına satıyor. Totale baktığınızda aslında zararına işlem yapmaz bu robotlar. Bu şekilde bir mantığı var bunun. Bir de Merrill'i niye takip ediyorum derseniz Merrill'i akşam saat 18.05'e kadar takip ederim. Hangi tahtalarda alım satım yapmıştan ziyade hangi tahtaları ertesi güne taşıyor. Şöyle de bir açıklama yapayım size. Merrill'in takas saklama yetkisi yok. Yani Merrill'in takasında mal göremezsiniz. Saklayamaz. Merrill şunu yapıyor ama bazı kurumlara mal topluyor. Örneğin Kredit'e, örneğin Deutsche'ye, örneğin Citi'ye gibi yabancı kurumlara mal topluyor. Bunu bizim yerli kurumlardan da yapanlar var. Bir zamanlar Ak Yatırım yapardı bunu. Bir zamanlar Ünlü yapardı gibi. Hatta endeksin 1430'a düşüp de kalktığı günkü bir yazım var Twitter'da Garan'la ilgili. Belki okuyanlarınız vardır. Merrill yukarıdan silkeliyor, aşağıdan ünlü düşenleri topluyor gibi görüyorum dedim. O Garan 9.18'lerden 10.30'lara kadar, 10.18'lere kadar bir yükseliş. Yani yaklaşık 1 liralık bir marjda yükseldi. Bu ne ifade ediyordu? Merrill satar gibi görünse de panikle Merrill'le birlikte satanların malını aşağıdan ünlü 3 gün 4 gün boyunca topladı ve o tahtayı aldılar 1 lira yukarıya çıkarıp bize tekrar geriye sattılar. Merrill'in ertesi güne mal taşıyıp taşımadığına dikkat ediyorum ben. Eğer taşıdıysa o tahtaları biraz daha yakından takibe alıyorum. Çünkü mutlak suretle bu bir yatırımcıya veya bir yabancıya mal alıyor o tahtada birkaç gün içerisinde bu tahtada yukarı yönlü hareketleri izleyebiliyoruz. Merrill'in vasıtasıyla arkadaşlar. Kısa, orta, uzun vadeli hisse seçimlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar arada yine bir soru gelmiş. Kullandığınız indikatörler nelerdir diye. Ben hepsini kullanıyorum.
Twitter'daki grafiklerde size sadece gelen 2 tane çizgi. Yani bir destek, bir direnç veya bir kırılım noktasını gördüğünüz 3. bir çizgiyle gelen hisselerin normal şekilde altında, MACD'ı da, DCI'yi da, MOST'u da, MOST demişken Anıl Özekşi hocamın kulaklarını çınlatayım. Belki takip edenleriniz vardır. MOST'u Türk yatırımcısına kazandıran yegane yazılımcılardan bir tanesidir Anıl Özekşi hocam. Ben sıklıkla kullanırım MOST indikatörünü de analizlerimde. Hareketli ortalamaları kullanırım. Hareketli ortalamaları kullanırken neye dikkat ederseniz sorusu sorulmuş. Ben şuna dikkat ediyorum.